Aslında insanların beynini manipüle edip istediğimiz şekilde yaşamanın bir yolu var. Hem de çok kolay bir yolu var. Bugün size bunu anlatacağım. Video ile alakalı olarak da önce kendi deneyimi yapacağım. Bu kısmı dinle. Lütfen bu videoyu bir dakika izler. İlk bir dakikayı izlemek istiyorum. Bu bir sosyal deney. Şimdi size insanların beyinlerini nasıl manipüle edebileceğimizi, nasıl isteklerimizi kolayca elde edebileceğimizi anlatacağım. İşsiz sohbetlere hoş geldin. Manipülasyon dedim ama yapacağımız şey illegal değil. Hatta yapacağımız şey kötü bir şey bile değil. Ama şöyle bir şey var. Sanırım bu insanın yaratılış kusurlarından bir tanesi ya da oyunlarda girilen o kısa kod şifrelere benzeyen bir şey. İnsanların çoğu, bakın, insanların neredeyse tamamı hatta hayır diyemiyor. Şöyle ki bütün insanların kendilerine bir soru açıkça sorulduğu zaman ona evet demek gibi bir yumuşak karınları var. Öyle diyeyim. Yani zayıf noktaları, hassas noktaları var. Şimdi bu konuyla alakalı araştırıp öğrendiğim birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Önce Vanessa Bounds diye bir sosyal psikolog ablamız var. Bu Vanessa Bounds You Have More Influence Than You Think diye bir kitap yazıyor. Kitapta şu şekilde bulabilir, okuyabilirsiniz. Şimdi bu kitapta aslında yaptığı sosyal deneylerden, toplumsal gözlemlerden vesaire yola çıkarak şunu söylüyor. Bir dakika. Bu arada bu ablamız daha çok uyum ve rıza psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış bir aile psikoloğu gibi. Vanessa Bounds bazı yaptığı sosyal deneylere istinaden bazı sonuçlara ulaşıyor. Nasıl deneyler yapıyorlar mesela? Bir tane söyleyeyim size. Öğrenciler var, bir grup öğrenci ve bir grup öğrenciye gidiyorlar. Diyorlar ki çok yoğun saatlerde toplu taşımayı kullanın ve insanlardan oturmak için yer isteyin. Hani gidiyorlar, bu çocuklar işte oturan insanlara diyorlar ki ben oturabilir miyim? Çok açıkça isteklerini dile getiriyorlar ve ben oturabilir miyim diyorlar. Normal şartlar altında deney yapılmaya başlanmadan önce deneydeki başarı oranı, yani öğrencilerin oturarak seyahat etmesini düşündükleri oran, yani sizce kaçtır mesela? 10 öğrenci arasından bir oran belirleyin kafanızda. Başta, yani mesela benim aklıma 4 gelirdi. 10 öğrenciden 4'ü belki oturur diye düşünürdüm. Çünkü hani genç ve sağlıklı insanları seçmişler. Hani herhangi bir oturması için bir gerekçe de yok aslında, yani sadece ben oturabilir miyim dedikten sonra neden bir oturan bir insan ona yerini versin diye düşünebiliriz tabii ki. Ama sonuçlar böyle olmuyor. 10 öğrenciden 9 tanesi oturarak seyahat ediyorlar ve genellikle öğrenciler ilk sordukları bir ya da iki kişiden olumlu yanıt alıyorlar. Yani beynimizin hatası şu: insanlar sizin açıkça sorduğunuz şeylere genellikle hayır diyemiyorlar. Genellikle kabul etme eğilimindeler. İnsanın hayır demesi tanımadığı bir insan için bile çok zor. Yani ım, biz bir şey istediğimiz zaman onu açıkça rica ettiğimizde genellikle onun hakkında sonuç alıyoruz. Şimdi bunu normal hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Tabii ben demiyorum ki hepimiz böyle toplu taşımanın kalabalık olduğu saatlerde gidelim insanlardan oturmayı rica edelim falan. Öyle değil. Ama nasıl kullanabiliriz? Birincisi, bir şeyi soracağımız zaman onu kafamızda büyütmeyebiliriz. Yardım istemek konusunda ya da birinden bir şeyde ricacı olmak konusunda ya reddedilirsem diye korkmamıza gerek yok. Çünkü biz isteğimizi açıkça dile getirdiğimiz zaman karşımızdaki kişi muhtemelen bizi reddedemeyecek. Ama isteklerimizin de net olması gerekiyor. Nasıl isteklerimizin de net olması gerekiyor, onu da söyleyeyim. Mesela biriyle görüşmek istiyorsunuz. Gerçekten içtenlikle görüşmek istiyorsunuz. Geçiştirmekten bahsetmiyorum. Bu bu durumda gidip eğer o kişiye bir gün görüşelim derseniz o da size olur diyecek. Bakın, yine reddedilmediniz ama sonuç yok. Ama onun yerine şöyle dersek: bu cumartesi seninle bir kahve içelim. Bu istek reddedilmeyecek ve muhtemelen siz o kişiyle cumartesi günü kahve içeceksiniz. Ya da işte birinin iş yerinde size bir konuda yardımcı olmasını istiyorsunuz. Anlamadığınız bir şey var.
İşte, "Bana bunu anlatır mısın?" yerine, "Yarın bana bunu 10 dakikada özetler misin?" dediğiniz zaman o kişiye tam anlamıyla talebinizi iletmiş oluyorsunuz. Ne zaman? Yarın. Ne kadar sürede? 10 dakikada. Hangi konuyu? Bu konuyu. Ne yapmamı istiyorsun? Özetlememi istiyorum ve siz o kişiye tam bir ödev veriyorsunuz. Ay, şöyle yapayım. Şimdi ben neden bu videoyu çektim? Birincisi insanlar genellikle hayır diyemedikleri için kendilerine bir sorun olduğunu düşünüyorlar. Bazen ben de düşünmüşümdür böyle. Ama hayır diyememek aslında bir sorun değil. Bu bizim insanlığımızdan geliyor. Belki birilerinin size bunu söylemesi daha iyi hissettirir ve sizde bir sorun olmadığını, sadece insan olduğunuzu hatırlatır. İkincisi, bazen insanlar bir konuda yardıma ihtiyaçları olduğunda ya da bir şey rica etmeleri gerektiklerinde fazla düşünüyorlar. Bu da insanlığımızdan geliyor. Reddedilmekten korkuyoruz çünkü reddedilmeye karşı fobimiz var. Ama o kadar yani şunu söylemek istedim. Aksiyon aldığınızda, harekete geçtiğinizde olumlu sonuç almanız aslında o kadar da zor olmayacak. Çünkü insanlar otomatik olarak birbirlerini önemsemeye, bak tanımadığınız bir insan bile olsa birbirlerini önemsemeye ve birbirlerine isteklerini yerine getirmeye programlanmışlar. Bu sebeple eğer bir gün birinin yardım istemeniz gerekirse ya da bir ricanız bulunursa onu sormaktan çekinmemek belki bu videoyu izledikten sonra aklınıza gelebilir. Bir özet yapayım şöyle. Ne yapıyoruz? Birincisi açıkça soruyoruz. Kapalı ifadeler kullanmıyoruz. Bir gün yapalım mı? Bana bunu şöyle yapar mısın? Ya da bir gün yapalım mı? Bir gün edelim mi? Bir ara böyle olsa olur mu? Ya da eğer sizin için uygunsa bu ifadelerle değil, şu şekilde yapıyoruz. Zamanı ve ne istediğimizi ve nasıl istediğimizi aynı cümlenin içinde açıkça karşı tarafa direkt soruyoruz ve genellikle olumlu sonuç alıyoruz. 10 tane çocuktan 9 tanesinin kendilerinden yaşça büyük insanlardan toplu taşımada yer istediklerinde oturabildikleri o sosyal deneyi aklında tut ve bir dahakine bir şey istediğinde direkt sor. İşsiz sohbetlerde bugün benimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim. Gerçekten burada video yapmayı çok seviyorum. Umarım sen de izlerken keyif alıyorsundur. Buraya kadar izlediysen bir tane yorum bırakır mısın? Lütfen. Öyleyse bir sonraki videolarımda aynı yerde görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi unutma. Hoşça kal.